Doğada bulunduğum her an çevremi algılamaya çalışıyorum. Çiçekleri, ağaçları, böcekleri, kelebekleri, sinekleri, gözümün önünden geçen her bir canlıyı şöyle bir incelemeye ve anlamaya çabalıyorum. Gördüğüm her bir canlıda daha da büyüleniyorum. Örneğin bir tırtılın ne kadar muazzam renklere ve desenlere sahip olduğunu görüyorum. Kısa bir zaman sonra beni hayretler içinde bırakacak bir kelebeğe dönüşeceğini düşününce çılgın bir mutluluk yaşıyorum. Bazen de bir çiçek tomurcuğu görüyorum. Henüz patlamamış ama alttan alta rengini belli ediyor. Açtığı zaman nasıl bir güzelliğe dönüşeceğini düşünüyorum. Bazen bozkırda oradan oraya zıplayan gelengi yavruları görüyorum. Yani yer sincabı. Kocaman gözleri, ufacık elleriyle ne kadar da şirin diyorum. Bazı zamanlarda bir kuş yuvası buluyorum. İçinde çirkin mi çirkin, tüysüz bir tutam deri ve kemik parçası. Evet, şimdilerde ünlülerin nereden nereye diye çocukluk fotoğraflarının karşılaştırma paylaşımları var ya hani. Tam da öyle. Dünyanın en güzel canlısı olmaya giden yolun en başı. Yavru kuşlar. Kuşlar yumurtayla çoğalan canlılardan. Dinozor akrabalarıyla fazlasıyla benzerlik gösteriyorlar. Ki zaten ilk tüylü kuş fosili Archaeopteryx'in dinozor kuş arasında bir geçiş formu olduğunu söylemek lazım. Üreme döneminde çiftleşen dişiler türüne göre değişen sayıda yumurtayı yuvasına bırakıyor. Tavuklar bu konu tam bir istisna. Geçen haftaki videoda tavukların kuş olduğundan bahsetmiştik. Üreme dönemi yabani türlerin aksine belli bir mevsimsel döngüye bağlı değil. Tavukların evcilleştirme sürecinde maksimum sayıda yumurta almak amacıyla hibritleştirildiğini, yani farklı türlerle melezleştirildiğini biliyoruz. Öyle ki ortalama bir tavuk yılda 300 yumurta bırakabiliyor. Tabii ki endüstriyelleşmiş o korkunç çiftliklerdeki biçare tavuklardan bahsediyorum. Köyünde, bahçesinde tavuk yetiştirenler kuşun keyfine göre 3-5 günde bir yumurta verdiğini Kafa rahat olmadı yani. Burada aklıma bir şey geldi. Çocukluk günümden hatırlıyorum. Bazen yumurtayı kırdığımızda sarısının üzerinde ufak bir kırmızı leke ya da açık renkli bir bölüm olurdu. Hep merak ederdim ne olduğunu. Sonra öğrendim ki aslında döllenmiş yumurtaymış o. Şimdilerde hiç görmüyorum bu olayı yumurtalarda. Gerçi yumurtayı veren tavuk hayatı boyunca hiç horoz görüyor mu ki? Onu da geçtim. Bu tavuk daha önce hiç gökyüzünü görebilmiş midir? Hiç sanmıyorum. Tavuklar dışında bizim bildiğimiz neredeyse tüm kuşların belli bir üreme dönemi oluyor. Yani mevsimsel değişimler ve bireylerin olgunluklarına göre artık yeni yavrular yetiştirmeliyim diyorlar. Öyle ki göçmen kuşlar dediğimiz canlılar daha başarılı üreme dönemi geçirmek için çok uzun mesafeler kat edebiliyorlar. Üreme dönemi başlıyor. Çiftler birbiriyle tanışıyor. Kur dansları, yuvanın kurulması, çiftleşme, yumurtaların bırakılması derken yavrunun çıkacağı ana kadar geçecek uzun bekleme süreci başlıyor. Yine türüne göre değişmekle birlikte eşler dönüşümlü olarak yumurtaların üzerinde kuluçka yatıyorlar. Ve o an gelip çatıyor. İlk yavru yumurtanın kabuğunu yavaş yavaş çatlatıyor. Gagası yeterince güçlü. Ik bık derken hop merhaba dünya. Very good. Push. Push. Very good. Push. Come on. Bekliyoruz ki o ihtişamlı, rengarenk, pek can canlı ebeveynlerin pek tabii kendileri gibi yavruları olsun. Olmuyor. Dünyanın en çirkin yavruları kendini gösteriyor. Gözleri açılmamış, tüyleri çıkmamış, bir ufak deri ve kemik parçası öylece durup anne babasından yemek beklemeye başlıyor. Artık tek bir derdi var. Bir an önce tüylenip uçmaya başlamak ve ebeveynlerinden bağımsız beslenmek. Kuşlar ve aslında diğer canlıların birçoğu biz insanların aksine ebeveynlerinden çok kısa süre bağımsız oluyorlar. Kuşlar kısa süre sonra uçmayı öğrenirken birçok memelinin yavrusu doğduğu gibi yürümeye başlıyor ya da yüzmeye başlıyor. Tabi burada yaşam süreleri, boyutlara falan da etkili ama düşünsenize bir insan yavrusunu, bir bebeği. Uzun bir hamilelik süreci, yıllarca bakıma muhtaç olma, altını temizle, yemeğini yedir, besle, büyüt. Çok zor iş. Anne babalara bol sabır. Benimkiler gibi yuvadan uçurmuşlara da bol tebrikler. Kuşların yuvadan bir an önce uçmam lazım aceleciliği başlarını iç açabiliyor bazı zamanlar. Beslenip güçlenmek ve ayağa kalkmak yetmiyor. Bir de kanatların uçmayı öğrenmesi lazım. Kanat egzersizleri, rüzgarı hissetmekle geçen kısa bir dönemin ardından ufak ufak yuvadan uzaklaşmaya başlıyorlar. Hadi bakalım şimdi şu karşıdaki dala gideceğim. Bak şimdi diğerine gideceğim. Şu karşıdaki ağacı kesin giderim derken hop uçamıyorlar. Şu sıralar üreme dönemindeyiz.
Çevrenizde böyle karşılara geçmeye çabalarken yarı yolda kalmış yavru kuşları görme olasılığınız oldukça fazla. İlk bakışta oldukça korumasız, yardıma muhtaç gözükebilirler. Belki de bir tehdit altında olabilirler. Vicdanınız el vermeyecek ve yardım etmek isteyeceksiniz. İşte bu tip durumlarda çok ufak bilgiler hayat kurtarabiliyor. Yapmamız gereği yardımsever bir toplumuz ve ne yapacağımız konusunda hiç bilgimiz olmasa da illa bir şeyler yapmak istiyoruz. Nabzı buldum. Atıyor mu? Bana biraz yavaş geliyor ya. Yüzüne bir iki vurayım mı? Şok geçiriyorsa iyi gelir. Gel ben yoruldum gel. Peki bu tip durumlarda tam olarak nasıl davranmamız gerekiyor? Her şeyden önce yavrunun genel durumunu anlamak çok önemli. Birçok durumda bulunan yavrular ya yuvadan düşüyor ya da uçucu antrenmanı sırasında tekrar havalanamıyor. Görünen bir yarasının ya da kanamasının olduğunu fark etmişsek yapmamız gereken ilk ve en doğru şey şehrimizdeki veteriner fakülteleriyle ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleriyle ya da varsa destek olabilecek veteriner klinikleriyle iletişime geçmek. Diyelim ki yavrunun herhangi bir kanaması yok. Ama oldukça küçük, tüysüz ve yorgun. Şöylece etrafı kolaçan edip gönlünde bir yuva var mı diye kontrol etmek ilk adım. Eğer varsa yuvaya geri koymak en doğrusu. Ama yoksa ya da yuva ulaşılamayacak bir yerdeyse o zaman ne yapacağız? Telaş yok. Ufak bir sepete ya da kutuya biraz kuru ot koyarak çabucak bir yuva hazırlayabilirsiniz. Sonra yavruyu içine koyup güvenli bir ağaç dalına asabilirsiniz. Ve gözlemlemeniz gerekiyor. Yüksek ihtimalle ebeveynlerin et tatlıdır ve kısa süre sonra yavruyu beslemeye geleceklerdir. Gelen giden yoksa işte o zaman yine uzmanlarla iletişime geçebilirsiniz. Peki yavru bir tehlike içerisindeyse ve nispeten daha güçlü gözüküyorsa? Bu tip durumdaki yavrular bazen sokak hayvanlarına yem olabiliyor. Çoğunlukla bir kedinin saldırısına uğrarken denk gelebiliyoruz. Yapılacak en doğru şey çevredeki tehlikeleri uzaklaştırmak ve yavruyu ebeveynlerin sesini duyabileceği bir çalıya taşımak. Bir tehlike yoksa da kendi haline bırakmak. Çünkü muhtemelen ebeveynleri yakınlardadır ve yavruyu cephesini topluyordur. Kısa bir süre sonra döneceğinden emin olabilirsiniz. Yavru kuşlarla ilgili en sık karşılaşılan durum ise ebabiller hakkında oluyor. Ebabiller hayatlarının büyük bir kısmını uçarak geçiren kuşlardan ve ayakları oldukça kısa. Yere ya da ağaca konmaktansa yüksek binalara, kayalara tünüyorlar. Bu sayede tekrar uçmak istediklerinde kendilerini boşluğa bırakmaları yetiyor. Bazen yuvadan düşen yavrular, bazen de kargaların ya da yırtıcı bir kuşun saldırısına uğramış yetişkin bireyler bir şekilde yere inmek zorunda kalabiliyorlar. Bu tip durumlarda yeniden havalanma oldukça zor. Yüksek bir yere götürüp uçmasını beklemek doğru bir davranış olacak bu noktada. Umarım karşılaşmazsınız ama eğer olursa şimdiden tebrikler. Nasıl hayat kurtaracağınızı öğrendiniz.